Merhaba arkadaşlar. Bugün 4 tane böyle Java ile alakalı böyle pratik sorular çözeceğiz. Pratik olsun diye soruları çözeceğiz yani öyle hazırladım. Şimdi ilk sorudan başlamak istiyorum. İlk soru Sezar şifrelemesi ile alakalı. Sezar şifrelemesinden hızlıca bahsetmek gerekirse elimizde bir harf var. O harfi ne kadar kaydırmamız gerektiğini söylüyoruz. Yani şöyle düşünebilirsiniz. A mesela 3 birim kaydırırsanız D'ye, B E olur, Z de tekrar C'ye döner. Burada bizden soru tüm şeyler büyük harfli olsun. Alfabeden çıkmayacaksınız, zaten çıkamayız. ASCII kodu kullanarak yapacağız. Şurada da zaten bir ipucu verilmiş. Buna göre yapacağız. Şimdi öncelikle böyle bir ilk soru için böyle bir şey açtım. Ve şimdi başlıyorum. Öncelikle string diyorum. Mesaj diyorum. Kapatıyorum. Ondan sonra integer diyorum. Shift diyorum. Kapatıyorum. Ondan sonra char diyorum. C diyorum. Kapatıyorum. Çünkü her karakteri oynatacağımız için karakter dolaşmamız gerekiyor. Ondan sonra integer diyorum. C şöyle in. Bu da karakterin integer değerini tutacak. String diyorum. New message diyorum. Bunu şöyle yapıyorum. Ve bunu da kapatıyorum. Buna da işte karakterleri tek tek ekleyeceğiz. Hangi karakterleri? Şifrelenmiş karakterleri. Şimdi başka bir şey eksik mi? Ona bakıyorum. Değil gibi. Bir de scanner fonksiyonu tanımlamamız gerekiyor. O da şundan dolayı. Veriyi yani shift değerini ve mesajı kullanıcıdan alacağız çünkü. Onu da böyle yazdım. Şimdi benden öncelikle böyle bir şey istiyorum. Ben de bunu yapıştırıyorum. Bunu tabii print yapıyorum. Ve mesaj diyorum. Diyorum. Scanner nokta diyorum. Next diyorum. Next string değerleri almamıza yaradığı için bunu kullandık. Şöyle diyorum. Bu sefer shift diyorum. Ne olacak? Shift değeri scanner nokta zaten next integer çıktı. Bu integer değeri almamızı sağlıyor. Şu anlık en azından soruyla alakalı olarak iki kısmı halletmiş olduk. Şu iki kısmı halletmiş olduk. En azından bununla varacağız. Şimdi asıl olaya geldik. Asıl zorluk yerine geldik. Burası. Yani zor dediğime bakmayın. Yani küçük bir mantığı var. Öncelikle for döngüsü açıyorum. I diye bir değer tanımlıyorum. Ve sıfırdan başlatıyorum. I diyorum küçüktür diyorum. Mesaj nokta length diyorum. I plus diyorum. Ve şöyle de bir şey yaptım. Buradaki amaç şu. e, Mesaj stringimizin dizi uzunluğunu i değişkeniyle bölmek. Yani şöyle, yani i değişkeniyle indekslemek. Yani tüm harfleri görebilecek şekilde alacağız. Şimdi mesela şöyle yaptığımız zaman şöyle önce sıfırıncı indeksteki karakter alıyoruz. Birinci indeks, ikinci indeks öyle öyle aslında tüm diziye almış oluyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Int dedim. Şunu şöyle yazacağım. C dedim. Artı dedim. Shift değeri kadar kaydedeceğim. Bu da şu işe yarıyor. Int şeyini shift kadar kaydırmamıza yarıyor. Ondan sonra asıl olaya gidiyoruz. Asıl olay şu. If diyoruz. C diyoruz. C int diyoruz. Büyüktür 90 diyoruz. Bunu dememizin sebebi şundan dolayı. 90. şey ASCII kodda büyükse yani 91 başka bir şey oluyor. 90'a kadar 90 dahil
Burada şunu yapacağız. C int diyeceğiz. Eşittir diyorum. C int diyorum. Eksi diyorum. Burada 65 yazacak. 65'i yazdım. Şöyle mod 26 artı 65. Şimdi burada kafa karışıklığı yaşamamak için, kendimiz için de diyorum. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Bence yapabiliriz. Buradaki amaç şu. Integer sayısı 92 mesela. 65'ten çıkart. Modun altına al. Sonra 65 tekrar ekle ki 65 ile 90 arası bir rakam döndürebilsin diye. Ondan sonra şunu yazacağız. C diyeceğiz. Eşittir diyeceğiz. Şöyle şunu char şeklinde yazacağız. Ve C integer yazacağız. Burada işimiz bitmiyor. Bir de şunu yazmamız lazım. Bir mesaj diyeceğiz. Eşittir diyeceğiz. Yani artı şey diyeceğiz. Bu da şu anlama geliyor. String'de artı işareti toplama gibi düşünün. Yani toplama derken şöyle birleştirme yapıyorsunuz diye düşünebilirsiniz. Daha doğrusu öyle zaten. Yani mesajı şuraya mesela ilk harf gelecek, ikinci harf gelecek, üçüncü harf gelecek. Bunu sürekli birleştirdiğinizi düşünün. Ve döngünün sonunda da diyorum. Şuraya şifrelenmiş olduğu için böyle yazıyorum. Artı diyorum. Birleştireceğimiz şeyine bir mesaj olduğu için böyle bir şey oluyor. Bakalım test edeceğiz. Doğru yapmışızdır umarım. Şimdi hello ile başladık. Hepsi büyük harf. 3 şey kaydı ve iyi ki başarılı gibi. Bir daha bakayım. Evet, başarılı olmuş. Şimdi ikincisine geldik. İkincisi Java'ydı. 25 kaydediyoruz. Hızlı olmuş. Doğru. İlk sorumuz bu kadardı arkadaşlar. Şimdi ikinci soruya geçeceğim. Şöyle şunlardan çıkayım. İkinci soru nasıl bir soru? İkinci soru şöyle. Burada bizim 1, 2, 3, 4 diye böyle bir şeyimiz olacak. Kullanıcıya göstereceğimiz bir aa, şey olacak, çıktı olacak. Yani printle ilgili bir şey yapmamız lazım. Burada bir while döngüsü var. Sıfıra basana kadar çalışacak. Sıfıra bastığınız zaman çıkacak. Bir de üstüne switch durumumuz var. Switch'te de bunları seçecek. Ya da isterse parada yükleyebilecek. Onu da söyleyelim. Yani biz şöyle yapabiliriz. Burada biraz soru eksik yapmış. Ha yok. Şey gibi yapmış. Burada hep sürekli insert coin almış. Bence biz bu soruyu bir tık daha değiştirebiliriz. Şuraya bir tane seçenek daha ekleyebiliriz. O da beşinci seçenek olarak insert coins olsun. İlk başta da coins'i sıfır tanımlayabiliriz. Şimdi başlatıyorum. İlk başta benim bir integer coins diye bir şeyim olacak. Tamam mı? Onun dışında başka neyim olacak? Scanner fonksiyonum olması lazım. Bunu da şurada tanımlayalım. Onun dışında başka bir şeye gerek yok diyor. Şimdi pardon. Şimdi duralım. Şunu şey yapalım. File döngüsü açalım. True olsun. Çünkü sadece sıfır yazınca çıkacağız. Şurayı print yazalım. Ve şunu yapıştıralım. Ve şuraya bir şey daha ekleyelim. Şu da şu olsun. 5 diyelim. Insert coins diyelim. Ve geçelim. Şimdi şunu da alıyorum. Şuraya koyuyorum. Aha, üstüne bir de şunu yapıyorum. Slash n diyorum. Şurada da artıyı unutmamamız gerekiyor. Ve şu an işimiz tamamlandı. Şimdi ilk önce ilk koşulum ne olsun? İlk koşulum şunu kontrol etmiş olsun. Şuraya bir tane de değer tanımlayalım.
Daha doğrusu gene S attım şey yazalım. Diyelim ki şurada ne diyordu? Select product diyebiliriz ya da direkt select diyelim. Şöyle yapalım. Şurada da şöyle bir şey tanımlayalım. Integer select diye bir şey tanımlayalım. Şimdi buraya şöyle bir şey yazacağız. Select diyeceğiz. Yanlış olmasın. Böyle yazacağız. Scanner diyeceğiz. Hatta next integer. Bu böyle çıkmasının sebebi integer bir değer aldığımız için. Şimdi burada ilk başta şunu kontrol etmemiz gerekiyor. Select diyoruz. Sıfıra eşitse. Eğer sıfıra eşitse şöyle diyeceğiz. Senin diyeceğiz. Exit diyelim. Ve kısaca yazalım. Hani exit'i yazdığımızı söyleyelim ve quit diyelim. Yani logout da diyebiliriz. Login out da diyebiliriz. Exit de diyebiliriz. Oraya çok şey yapmayın. Şimdi buradan sonra artık bizden ne istiyordu? Pardon. Yanlış yaptık. Buradan bizden switch yapısı kullanmamızı ve while döngüsü kullanmamızı istiyor. While döngüsünü hallettik. Switch yapısı kullanmadık. Switch yapısı için select'i şöyle yapacağız. Şimdi gene select yazacağız. Bakın şurada şöyle bir şey çıktı. Çünkü diyor ki içi boş diyor. İçini biz dolduracağız şimdi. Şöyle diyeceğiz. Bir diyeceğiz. Şöyle diyeceğiz. Bir için ne yapacağız? Bu arada coins'i şöyle yapmamız lazım. Sıfır diye tanımlamamız lazım. Önce biraz para attım. Ondan sonra işaretsin. Diyeceğiz ki if coin büyüktür, büyük eşittir 75 diyeceğiz. Eğer büyük eşittir 75 diyeceğiz ki şunu şurada bir şey diyor. Evet. S diyebiliriz. Hatta S da demeyelim. Print diyelim. Ya print elen de diyebiliriz. Print elen diyelim. Olacak. Şöyle. Şurada da change'ı şurada bitireceğiz. Şurayı sileceğiz. Tabii şuraya bir de matematik işlemimizi yazacağız. Coin x'in eşittir 75 diyeceğiz. Şuraya de coins diyeceğiz. Şimdi if kısmı böyle. Else kısmı ise şöyle olacak. Else kısmının tek satır olduğu için şey de yapabiliriz. Ne diyeceğiz? Not enough diyeceğiz. Pardon. Şöyle yazdık. Şöyle aldım. Şöyle yapıştırdım. Şimdi unique diyoruz. Şöyle yapacağız. Şuraya bir alt koyacağız. Şuraya bir alt koyacağız. Şuraya da şunu yazacağız. 40 gibi değil de şöyle yapacağız. Mesela ne için demiş mesela bunu? 50 diyor. Ve şey için istiyor. 90'lık için istediği için. Şunu şöyle yapacağız. Burada tam tersi bir işlem yapacağız. 75 eksi koyun isteyeceğiz. Ya da şöyle yapalım. Buraya bir tane int rock diyelim mesela. Onu da anlatsın.
Şöyle yazabiliriz o zaman. Şuraya ekleyelim. Lap diyelim. 5 eksi diyelim. Şuraya da lapı yazalım. Şuraya da nokta virgülümüzü koyalım. Şimdi biz en azından ilk kısmı bitirmiş olduk. Şimdi de şöyle yaptık. Şuraya geldik. Şurada bir case 2. Yani ikinci durumumuz var. İkinci durum neydi? Order. Order diyoruz. İşlem neydi? 50. O zaman şurayı 50 yapacağız. Şurayı 50 yapacağız. Şurayı 50 yapacağız. Yani laf dedim. Başka bir şey de diyebilir miyiz? Tabii denilebilirdi. Neyse. Şu anlık burayı da yapmış olduk. Tamamdır. 2 de bitti. Şimdi geldik 3'e. Case 3 için şöyle yapacağız. 90 yazacağız. 90 yazacağız. 90 yazacağız. Burası da orada yerine cips yazacağız. Bu bitti. Şimdi bir tane daha yapacağız. Oraya da 4 yazacağız. 4 neydi? Chocolate. Fiyatı neymiş? 120. Hazırız. Biz 20 deriz. 20 deriz. Şuraya da 120 deriz. Ve tabii biz burada neyi unuttuk? Şunları unuttuk. Case'ler her şey bittikten sonra bir break yazacağız. Şuraya da break'imizi yazacağız. Şuraya da break yazacağız. Şuraya da break yazacağız. Ve artık en sonuncusuna geldik. Yok, en sonuncusundan önce de ne demiştik? Pardon. Bir de case 5'imiz var. Soru vermesi bile soruyu değiştirmiştik. Case 5 diyelim. Bu sefer şöyle yapacağız. Case 5'i. Şurayı tamamen sileceğiz. Ve şuraya biz kendimiz yazacağız. Ne yazacağız? Diyeceğiz ki hesap diyeceğiz. Şuraya print diyelim. Aa, insert coins'de. Ondan sonra coins diyelim. eşittir diyelim. Scanner nokta next integer diyelim. Daha doğrusu coins. Önce şunu kontrol etmemiz lazım. İlk coins'imiz bizim sıfırdı. Coins'e bir şey ekleyeceğiz. Şimdi şöyle bir şey var. Aslında şöyle yapmamız lazım. Şuraya bir tane daha değer açabiliriz. Daha rahat olsun diye. Set coins deriz. Şimdi şöyle bir şey yaparız. Şuraya add coins yazarız. If deriz. Add coins deriz. Sıfırdan küçük veya eşitse deriz. Invalid deriz. Invalid value deriz. Onun dışında eğer ki başka bir şey olduysa o zaman şunu diyebiliriz. Coins deriz. İşte add coins diyebiliriz. Ve hesap dediğimiz üzere evet bunu diyebiliriz. Şunu yazabiliriz. New coin
şöyle oraya coins'i yazabiliriz. Şimdi bir tane değerimiz daha olacak. O da default değeri. Default değerinde de invalid value deriz yine. Bir ekleriz. Ve işlemimiz başlar. Şimdi başlatalım. Şimdi şuraya da bir tane daha şey yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle, şöyle yapalım. Bir daha çalıştıralım. Evet. Şimdi select kısmı var. Select'te önce 5 dedim. 100 dedim. New coin artık 100 ve tekrar şeye geldi. Şimdi kolu alayım. Change 25 yani 25 lira kaldı. Başka şey var mı? Başka ne yapabiliriz? Mesela 2 diyelim. Unit mo 25 Mosen. Tamam. Çalışıyor gibi. Bir de sonuncusuna bakalım. Son şeyi kontrol edelim. Şurada select 0 seçtiğimiz zaman exit dedi ve bitti. İkinci sorumuz biraz uzun bir soru. Bir de şunu deneyelim. Bunu da denemeden olmaz. Eksi 5 yazdığımız zaman invalid value'yu almış olduk. Şimdi ya da şunu da yaptığımız zaman 5 deriz. Eksi 100 deriz. Invalid value yazar ve geçer. Yani şu an hesabımızda hiç para yok. Bu soruyu geçiyorum. Bu sorunun mantığı bu. Yani biraz uzun bir soru. Şimdi üçüncü soruya hızlıca bakmak istiyorum. Goodbye da diyebilirsiniz. Böyle biz exit dedik. Goodbye daha mantıklı olabilirmiş bu arada. Onu da hemen düzeltelim. Neredeydi bu? Onu hızlıca bakalım. Şurası. Şuraya goodbye. Şimdi üçüncü soruya geçmiştik. Üçüncü sorudaki mantık şu. Elimizde bir kod, şifreleme var. Şifrelemede şöyle bir şey var. Eğer diyor ki şifrelemen senin güçlü olmadığı sürece çalışacak. Yani sadece diyor şifren diyor 4 puan arasında diyor. Tamamdır. Öncelikle benim integer score diye bir şey tanımlamam lazım. Scanner tanımlamam lazım. Çünkü bunu niye tanımlıyoruz? Çünkü kullanıcı girecek şifre sonuçta. Geçtim. Sonra başka ne lazım? Hemen soruya bir daha bakalım. Bir tane string dizisi lazım. Ve password diyeceğiz. Onun dışında başka bir şeye gerek kalmıyor. Yok. Şimdi diyorum ki while diyorum. True diyorum. Ve açtım. Şimdi while true'dan şöyle çıkabiliyoruz. Hemen onu yazalım. Bu arada scope'a 0 atayalım. Çünkü içinde başka bir değer olabilir ve artı yaptığınız zaman farklı bir değer çıkabilir. Genelde sıfırdır ama bazen sıfır olmayabilir. Onu söylemem gerekir. Şimdi score yani biraz bellekle alakalı bir şey. O yüzden şurayı sıfıra atama yapın. Şimdi eğer böyleyse sistemimiz yazsın ki strong password yazsın. Evet yazsın. Onun dışındakiler şöyle. 2-3'e şöyle yazacağız. Scope 2'den büyük. Scope diyeceğiz.
Şöyle de yapabiliriz. 2 veya scope üstte de şu an hep always false gösteriyor çünkü biz daha işlemleri yapmadık. O yüzden öyle gösteriyor bu arada. O altındaki o sarı çizgilerin olma sebebi ondan dolayı. Ya da şöyle dedim. Else diyorum bir de. Else'de de weak password yazacağım ve geçeceğim. Şimdi ben en azından şu döngüleri tamamını hallettim gibi oldu. Yani doğrulama şeyini halletmiş oldum. Şimdi öncelikle benim rule birim neymiş? Bir puan alabilmem için karakter şeyim uzun olacak. Tamam, başlayalım. Ha, şunları da en sona koyalım ki şunlar şöyle en sonda olacak. Şöyle yapalım. Şimdi öncelikle ne yapacağım? Password'umu tanımlayacağım. Öncelikle şöyle diyeyim. Gene S kullanacağım. Link diyeceğim. Enter the password diyelim. Altına indiğim zaman şöyle diyeceğim. Password diyeceğim. Scanner nokta diyeceğim. Next diyeceğim. Ve geçeceğim. Şimdi ilk şartım benim ne? Onu öğrenmem lazım. İlk şartım benim belli. En az diyor 7 karakter olacak. If diyorum. Password nokta length diyorum. Büyük eşittir diyorum. 8 ise eğer yani en az 8 ya 8'den fazlaysa şunu yap diyorum. Scroll bir baktı. Şurayı değiştireceğiz bu arada. Enter password tamam. Scroll bir baktı ve devam et. Başka hiçbir şey yazmaya gerek yok. Şimdi if diyorum. İkinci kurala geldim. Password. Şimdi ona bakacağız. İkinci kuralımız neymiş? Büyük harfler var mı yok mu? Bunu çok daha kolay bir şekilde şöyle halledeceğiz. Burada artık bir for döngüsü açmamız gerekiyor. Gene o az önceki soruda yaptığımız gibi i diyoruz, küçüktür diyoruz, password nokta length diyoruz, i plus plus diyoruz ve şöyle açtım. Şimdi burada ben bir tane karakter tanımlayacağım ve karakterin işi şu olacak. Password'daki dönen her karakteri incelememi sağlayacak. Yani password'un içindeki tüm karakterlere bakacağım ve diyeceğim ki if diyeceğim, c diyeceğim, büyüktür diyeceğim, büyük eşittir diyeceğim. A ise ama büyük A. Çünkü uppercase'i soruyor. Şöyle, yani büyük A ile ve C diyeceğim, küçüktür, küçük eşittir diyeceğim, büyükse yani 65 ile 90 arasında bir rakamımız var mı? Eğer varsa şunu yazacağız. Sadece şunu yapacağız. Go plus plus ve altına da break yazıyorum. Altına break yazmamın sebebi şundan dolayı for daha fazla çalışmasın diye. Bu bir bellek tasarrufudur. Yani daha hızlı işlemleri halletmenizi sağladığı için yazdım. Yoksa yazmazsan bir de şundan dolayı yazıyoruz. Bir kere de gördüğün zaman çık. Çünkü ikinci kez, üçüncü kez görürseniz 3 kere 4 kere skor arttırmış olursunuz. Bu da yanlış bir şey. Yani 4 tane uppercase görürseniz 4 puan almış olursunuz. Burada break'i kullanmazsanız. Break'i kullanmak zorundayız. Bunun bir benzerinin aynısı da şurada var. Şöyle yapıyoruz. Çünkü üçüncü soruda da şunu diyor. 0 ile 9 arası diyor.
Tamam. Sıfırdan büyük diyoruz. 9'dan küçük veya sıfırdan büyük veya eşit 9'dan da küçük veya şey diyoruz. Bunu da öyle halletmiş oluyoruz. En son neyi soruyor? Çünkü burada contain şeyi kullanma diyor. Sadece çağrı kullan diyor. Ha bir de password length'i kullan dememiş ama password yani length fonksiyonu ama length fonksiyonu burada yani işimizi çok kolaylaştırıyor. O yüzden kullanmak mantıklı. Şimdi birinci kısım bu, ikinci kısım bu, üçüncü kısım bu, dördüncü kısımda şu yine bir for döngüsü açıyoruz. Ama bu sefer for döngümüz şöyle olmayacak. If'imiz şöyle yapacağız. Veya diyeceğiz. Neler olabilir? Şurası mesela ünlem işareti. Şurası işareti. Küçük eşittir değil bu arada ya da büyük eşittir değil. Eşit eşittir olacak. Eşit eşittir olacak. Yani eşittir olması lazım. Çünkü tamamen bu harflere bakıyoruz. Şöyle diyeceğiz. Sonra şöyle alayım bu işareti hızlıca. Başka ne kaldı? Başka ne işaretimiz kaldı? Bir de bu işaret. Mod işaretimiz varmış. Mod işareti. O zaman bunları böyle yapacağız ve atacağız. Şimdi bu işlemler bittikten sonra artık bizim şöyle bir şey var. Tamam, password diyoruz. Şöyle mi yazacağız? Nasıl yazacağız? Ha, school yazacağız. Tamam. Şöyle school diyeceğiz. Artı diyeceğiz. Şöyle yapacağız. 4 diyeceğiz. Şöyle çizgi atacağız. Şunu yazacağız. Şifrenin kabul edildiğini. 2 veya 3 ise şunu yazacağız. Şunu şöyle alalım. Sonunda şurayı değiştirelim. Şuranın tamamını değiştirmemiz gerekiyor. Hemencik değiştiririz. Sonra şunu alacağız. Şöyle yazacağız. With diyeceğiz. Try again diyeceğiz. Şimdi çalıştıralım kodumuzu. Öncelikle kodumuz ne? Şunu diyelim. Hello diyelim. Ve evet, zayıf olduğunu söylüyor ve tekrar bir şeye gönderdi. Şöyle diyelim. En azından hem uppercase'den puan alıyoruz, hem birden puan alıyoruz, hem şeyden puan alıyoruz. Ama 8 harfi geçmediği için gene 3 oluyor. Ve en sonunda artık şunu yazalım. Hop 7 oldu. Niye 7 oldu arkadaşlar? Yani 7 oldu ve çıkmadı. Çünkü 4 olması lazımdı. Şimdi hemencecik şunu kontrol etmenin vakti geldi. Ha şurada şöyle bir şey var. Ha, bir ona bakıyorum. Hemencecik onu bir kontrol edeceğim. Tamam. Ha, şurayı da mesela şurada bir hatamız var. Şuraya break koymayı unutmuşuz. Şimdi bir daha test edeceğim sonuncusunu. Çünkü muhtemelen bu şeyi geçti. O yüzden oldu. Tamamdır.
Burada niye böyle bir şey oldu? Hemen onu da kontrol edelim. Direkler tamam. Burada scope hiçbir zaman kullanılmaz diyor. Niye kullanılması? Onu anlayamadım. E şöyle yapalım o zaman. Tamam. Zaten tek bir şey tanımlamışız. Bunun böyle olmaması lazımdı. Ha 4. O an bir basit bir hata olmuş olabilir. Tam emin değilim. Bir şeyde bir yanlışlık olmuş olabilir. Çok emin değilim. Ama şu an çalıştı kod. Bu garibime gitti. Acaba başka bir şey mi şey diye algılıyordu? Onu tam anlayamadım. Mesela şöyle yapalım. Tamam. Sonra da gelelim şöyle yapalım. Bu arada o en baştaki şeyde evet. Ha şey yapıyor pardon. Şimdi anladım. Şeyi yapmayı unutuyoruz. Şurada skoru sıfırlayacağız. Onu unutmuşuz. Pardon. Çok özür dilerim. Şurada skoru sıfırlamayı unutmuşuz. Mantık hatası orada. Şöyle yapıyoruz. Hop pardon. Şöyle. Sonra geliyorum. Buraya geliyorum. Şöyle. Tamamdır. Buradaki şeyi unutmuşuz sadece. Bu soru var. Zor bir soru mu? Bence çok değil. Yani uğraştırıcı bir soru ama. Onu söyleyebilirim. Bu da bittikten sonra artık son sorumuza geçebiliriz. Son sorumuz şu. Böyle bir dijital root sorusu. Çok uzun bir soru gibi duruyor. Yani çok uğraştıracak bir soru gibi duruyor ama aslında öyle bir soru değil. Şimdi bizden sadece şunu istiyor. Ve saati yazıyorum. Number diyorum. Ondan sonra ne diyeceğim bir de gene şeyi tanımlamam lazım. Ondan sonra başka ne diyeceğim? Integer diyelim. Number diyelim. Eşittir diyelim. Tek buradan alalım. Hiç şeye öyle. Şu an biz sadece kullanıcıdan bir sayı alıyoruz. Şimdi bu sayıyı nasıl hesaplayacağız? While diyorum. Number diyorum. Büyük eşittir 10 diyorum. Şöyle yapıyorum. Niye böyle bir şey dedim? Çünkü bizden dijital boot'u alıyor. Dijital boot dediğim şey şu. Sayıyı içindeki değerleri topla ve topladığın değerleri yeni sayı yap. Yani 9, 8, 7, 5 topla 29, 29 yeni sayı, 29'u 2 ile 9 topla 11, 11 yeni sayı, 11 ile 2, 1 ile şeyi topla 2, 2 bir şeyimiz. Dijital boyutumuz oluyor. Şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Toplama için. Ve burada şu değeri şöyle alıyorum. Pardon. Ben dedim number olacak. Ondan sonra while diyorum. Bir tane while döngüsü daha açıyorum. Temp diyorum. Büyüktür diyorum. 0. Sonra da diyorum ki bu böyleyken diyorum bana neyi göndersin? Mod on alınmasını göndersin. Mod on ne işe yarar? Mod on en sağdaki rakamı almayı sağlar. Tabi bu iş böyle olur mu? Hep mod on alırsak hep mesela şurada hep 5'i alırız, hep 5'i alırız, hep 5'i alırız. Bu yanlış bir şey değil. Yanlış bir şey. Ama burada şöyle bir şey var. Ondan sonra diyor ki temp diyor. Böyle 10 diyor. Buradaki amaç şu. Temp diyorum. Ondan sonra da 10'a böl. Yani ne yapacağız? 98, 75 ya.
Orada 5'e aldık. Ondan sonra 10'a böl. 10'a böldüğün zaman ne oldu? Burası 987 kalır. Çünkü şundan dolayı böyle 10 yaparsan, integer bir sayıyı böyle bölersen küsuratlı bir sayı çıkmaz. Yani 987 buçuk gibi bir sayı çıkmayacağı için 987 çıkar. Ondan sonra tekrar mod 10'u alırsın. 7 çıkar. Şey çıkar. Yani öyle öyle hepsini bulabiliriz. Buradaki mantık o. Zaten şurada da şey söylemiş. Bakın önce al diyor. Son dijit şeyini al diyor. Ondan sonra da diyor ona bölerek de diyor kurtul ondan diyor. Tamamdır dedik. Ondan sonra hop pardon. Saati yazdım. Şuraya number diyeceğim. Number'ı şundan dolayı kullanıyoruz. İşlem yaparken nasıl bir işlem yaptığımızı göstermek için, yani şunu gösterebilmek için önce number'la başlıyoruz. Sonra burada sum'a gidiyoruz. Sum'da zaten temp'ten hesaplanıyor. Ondan sonra eee, ne olacak? Yeni number'ımız sum olacak. Öyle ulaşacak. Sonra geliyorum. Artık en sona geldik. Hesap diyorum. Digital boot diyorum. Number diyorum. Şimdi buradaki amaç şu. Sum'ı hep böyle atıyoruz ya. En sonki artık şey number bakıyoruz. Number artık şeyi geçiyor. Yani şeyden küçük oluyor. Ondan küçük oluyor. O yüzden şurası tamamen bir mod alma ve bölme işlemiyle son sayıyı alıp ve silme yani kaldırma. Şurası tamamen dijital root için birler basamağa rakam olacağı için bunu kontrol ediyor. Şimdi başlayalım. Bakın 29, 11, 2. Mesela bir de şöyle bir şey demiş soru. Direkt böyle isteyebilir. Yani bu sorular zor mu? Yani bazıları gerçekten zor, uğraştırıcı. Özellikle burada iki tane while döngüsü var, uğraştırıcı. Bu soru zor bir soru değil. Sadece bazı şeyleri bilmek gerekiyor. Bu soru yani bence belki de en basit sorulardan biri. Burada da işte bir tane şey yer var. Ee, dikkat edilmesi gereken bir yer var. Bu 90'ı geçtiği zaman ne yapmamız gerekiyor. Onun dışında ilk soru, ikinci soru çok şey değil. Üçüncü soru fena değil. Ama son soru iyi bir soru olduğunu düşünüyorum. Yani benim anlatacaklarım bu kadardı. Yani 4 soru demiştim. 4 soruyu da yaptık. Böylelikle bitiriyorum.